Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunları bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda ücretsiz olarak WhatsApp şifa grubumuza dahil olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki var. Bu grupta günlük his yüklemeleri yaptığımız ve şifa çalışmalarını paylaştığımız bir grubumuz. Dilerseniz günlük enerjinizi arttırabilmek adına bu gruba ücretsiz dahil olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Aktif olan enerjiler ne hayatında? Bunlara bakalım. Günün enerjisine baktığımızda aktif olan enerji kendi hayatıyla ilgili net kararlar almak isteyen bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bilinçaltının karanlık ve aydınlık taraflarıyla yüzleşmeye başladı ve artık sorumluluk almak istedi. Bunun için harekete geçtiği bir sürecin içerisinde geliyor aklınızdaki kişi. Şimdi kurbağa metaforu olarak geliyor. Ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönleriyle sınanmak. Şimdi savaş arabasındaki sfenkslere baktığımızda siyah ve beyaz olarak vardır ve bu bizim bilinçaltımızdaki karanlık ve aydınlık tarafı temsil eder. Ve der ki ikisini de tanımalısın. İkisinin de arasındaki o dengeyi iyi bilmelisin, sağlamalısın. Onları sen yönetmelisin. Çünkü savaş arabasında bu sfenksleri yönetecek bir ip ya da onları kontrol edecek bir ip ya da bağlı bulunduğu bir şey yoktur. Ve burada bize aslında der ki düşüncelerinin farkına var, bilinçaltının farkına var, bilincinin farkına var. Ve onları sen yönet. Onları sen yönetirsen istediğin yere o araba gider. Onları yönetemezsen, onlar kendi kafasına göre takılırsa kaza yapman çok büyük olasılık der bize. O yüzden burada günün enerjisine baktığımızda işte o ruhsal uyanışla beraber, bu enerjiyle beraber hem karanlık taraflarının farkına vardığı bir süreçte hem de aydınlık taraflarının farkına vardığı bir sürecin içerisinde burada artık kendini net olarak görerek, tanıyarak harekete geçmesi gerektiğine dair bir mesaj var diyebiliriz. Yeni başlangıç enerjisi çok yüksek günün enerjisine baktığımızda soytarı kartı da geldi. Yoğunluk, sabır, salıverme ve bütünlük kartıyla beraber. Şimdi bu sürecin içerisinde artık ciddi şekilde kendi içinde bastırdığı şeyleri tutamadığı bir sürece doğru giriyor. Çok uzun süredir sabretmiş olabilir. Bir şeylerin değişmesi, kendi isteklerinin ortaya çıkabilmesiyle ilgili ciddi bir sabır sürecinden geçmiş olabilir. Genel olarak duygularını göstermenin doğru olmadığını düşünmüş olabilir. Böyle yetiştirilmiş ya da yetiştirildiği ya da yaşadığı şeylerden kaynaklı böyle olması gerektiğine dair bir inanç geliştirmiş olabilir. Artık bu enerjiden çıkmak istiyor. İçinde tuttuğu duygular, biriktirdiği duygular, göstermediği şeyler her neyse bunları artık net bir şekilde ortaya çıkarmak istediği bir süreçte düşünmeden yeni bir hayata adım atmak isteyen bir enerjisi var. Salıverme kartı da çok fazla kontrolcüyse artık bu kontrolü elden bırakmak istiyor. Ama burada şöyle bir şey, yani hayatta ne oluyorsa hadi o tarafa doğru, nereye sürüklerse oraya gidelim gibi değil. Buradaki kişi daha çok düşüncelerinden, o bilinçaltı durumundan kaynaklı hayatı yönetmeye çalışan bir enerjide. Şimdi burada hayatı yönetmek tabii ki de tanımak, bilmek ve doğru hareket etmek, akıllıca hareket etmek çok önemli. Yani şey gibi pozitife de çalışabilirsiniz, negatife de hizmet edebilirsiniz. Burada tabii ki o seçim hakkımız var ama buradaki durum daha çok süreci yönetebileceğine, kontrol edebileceğine dair olan inanç. Yani kontrolcülük, güvensizlik, sisteme, işleyişe karşı güvensizlikten kaynaklı olan bir durumu artık salıverme enerjisine doğru geçiyor diyebiliriz. İnsanlara güvenmeyen bir enerjisi olabilir. Artık daha çok böyle güven odaklı olacak diyebiliriz. Birazcık da şey enerjisi var. İnsanlarla çok fazla bağ kurmayı istemeyen biri ise ya da bağ kuramayan biri ise burada artık birlik bilinciyle beraber daha da böyle
güzel enerjilere doğru geçecek diyebiliriz. Daha çok böyle sadece bencil bir enerjisi varsa, kendi odaklıysa artık bu alandan birazcık çıkacak olarak görünüyor. Güzel geldi. Onun hayatında çok ciddi bir değişim ve dönüşüm aşaması olduğunu söyleyebiliriz. Zaten büyük arkana geldi. Günün enerjisinde o yüksek enerji olarak. Ve bu enerji çok ciddi şekilde burayı yönetebilirsek kişi için çok güzel armağanlar getirir. Alalım böyle, hatta şöyle alalım. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugünün enerjisinde, iş hayatında, sizinle ilişkisinde ve aile, sosyal çevrede neler olabilir dediğimizde. Güzel, yıldız kartı geldi. Çok ciddi şekilde hayatına pir kartı da geldi. Büyük arkana, iki büyük arkana beraber geldi. Şimdi burada hayatında çok ciddi bir değişim ve dönüşüm aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yıldız kartı, Rumi der ki aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır. Şimdi yıldız kartı bize bazen karmalardan da bahseder. Bunun yanı sıra yükselmekten, parlamaktan, değerinin artmasından, güzel enerjilerin aktif olmasından bahseder ki iş hayatı için çok çok daha güzel bir enerjidir. Şimdi bir süredir kendini böyle yolsuz, yönsüz hissetmiş olabilir. Ne yapacağını bilemediği enerjilerde kalmış olabilir. Bazı maddi kayıplar yaşamış olabilir ya da iş hayatında düşündüğü gibi bazı şeyler gitmemiş olabilir aklınızdaki kişinin. Artık günün enerjisinde bu durumun değişip dönüşmeye başladığının farkına vardığı bir sürecin içerisinde olacak. Biraz böyle yorulduğu bir süreç olmuş iş hayatıyla ilgili. Daha çok şey gibi, maddi kayıp gibi de değil de, maddi kayıp da olmuş olabilir ama burada sanki o mutlu olamaz ya insan. Ya bir işte çalışıyorsunuzdur ama işte mutlu etmiyordur. Zorunluluk gibi geliyordur. O işi yapmak istemiyorsunuzdur. Zaten ya kişisel gelişimle ilgili birçok kitap okuyan ya da ilgilenen biriyseniz diyelim. Oradaki en önemli böyle yükselişe geçmenin, başarılı olmanın, hem istediğiniz başarıyı elde etmek hem de maddi olarak başarıyı elde etmenin en önemli kurallarından birinin sevdiğiniz işi yapmak olduğunu görmüşsünüzdür, öyle söyleyeyim. Şimdi burada sevmediğiniz bir işin içerisinde olduğunuzda zaten enerjiniz düşüyor, potansiyelinizi gösteremiyorsunuz ve bu potansiyeli, o enerjiyi aktamadığınız için tabii ki de karşılığı da daha az oluyor, çok olmuyor ya da beklediğiniz gibi olmuyor diyelim. Burada artık o kalp kırıklığı, o manevi tarafı beslememe durumunun ortadan kalkmaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Yeni bir yön belirleme aşamasında aklınızdaki kişi. İş hayatında bazı yanlışlar ona yapılmış da olabilir. Burada artık o alanı şifalandırabilmek adına yön aradığı bir sürecin içerisinde. Bazıları burada şey olarak destek de alıyor olabilir. Sanki böyle astrolojik olabilir, işte yıldızlar geldi, pusula geldi, yön belirlemek. Burada bilgili birinden destek alma durumu olabilir. Ya da burada biraz kadim bilgilerle ilgili bir açılım olabilir. Farkındalığı yüksek olan kişiler için bu geçerli olacaktır. Bu tür alanlarla ilgilenmeyen ya da çok fazla bu tarz şeylere inancı olmayan kişiler için de artık yeni bir yol belirleme aşaması içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama sistem diyor ki yıldız kartıyla parlayacağın sürece doğru giriyorsun. İş hayatı çok güzel geldi. Şimdi bakın burada savaş arabası da geldiği için evet bir yola çıkma var, bir yön belirlemek var. Ama buradaki en önemli faktörün bilinçaltı olduğunun farkına varması gerekiyor kişi. Bu bizler için de tabii ki geçerli ama aklınızdaki kişinin genel enerjisine baktığımızda savaş arabasıyla iş hayatındaki o yönünü belirleyebilmek için kendini tanıman gerekiyor dedi kartlar. Çünkü sen zaten mutsuz olduğun için isteklerine kavuşamıyorsun. O yüzden mutlu olduğun tarafa doğru yönünü belirlemelisin. Şimdi sizin arasındaki ilişkide neler olabilir dediğimizde kupa onlusu, kadehlerin onlusu, sabretmek ve affetmek kartı geldi. Rumi der ki dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzereyim. Kupa onlusu gelebilecek en güzel kartlardan biridir. Bildiğiniz gibi güvenilir, sağlam ilişkilerden, mutluluktan, aşktan, sevgiden, aile olmaktan bahseder bize. Genel olarak baktığımızda günün enerjisinde evet bu duyguları hissediyor ama sabretme
durumu içerisinde, duygusu içerisinde daha çok hareket enerjisi yok diyebilirim. Burada daha çok sabretmek istediği sabrettiği daha doğrusu bir sürecin içerisinde. Buraya bir kart alacağım. Affetmekle bize anlattığı ne? Tılsım altılısı. Şimdi alma verme dengesinin ciddi şekilde bozulduğu bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Sevgiyi ya da güveni birbirinize karşı dengeli bir şekilde sağlayamamış, verememiş olabilirsiniz. Tılsım altılısı ya baktığımızda sık boğaz etmemektir, anlayıştır, alma verme dengesidir. Şimdi bu noktada biraz sizden af dileyen bir enerjisi var ama buradaki af birazcık şey gibi hissettirdi. Sürecin ağır işlemesiyle ilgili. Yani hayatındaki başka sorunlar, maddi sorunlar da olabilir. Hayatındaki başka sorunlar ilişkinizin ilerlemesinin önüne engel oluşturmuş olabilir. Burada biraz bunun farkında, ne kadar gösteriyor göstermiyor değişebilir kişiye göre ama yani yaptığı şeyin ne olduğunun farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Bu ağır işleyişle ilgili ve bu konuda aslında yapabileceğim bir şey yok dediği bir enerji içerisinde. Daha çok sizinle ilgili, evet, sizinle ve ilişkinizle ilgili güven duygusu, aşk ve sevgi duygusu yüksek. Ama şu an biraz askıda diyebiliriz. Biraz zamana yayma durumu var. Hareket enerjisi yok açıkçası burada. Şimdi aile ve sosyal çevreyle ilgili neler yaşayabilir? Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Pir kartı, Rumi'nin. Balık ve mutluluk kartı. Şimdi burada aile hayatıyla ilgili bazı değişim ve dönüşümlerin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yalnızlık duygusu çok fazla olabilir. Aileden kendini ayrı hisseden bir enerji de olabilir aklınızdaki kişi. Ya da aileden gelen bir yalnızlık korkusu fazlasıyla onu etkiliyor olabilir. Bir bağımlılık durumu olabilir. Bu konularla ilgili bazı şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğinin farkında. Ailesinden görmesi gereken ya da istediği desteği alamamış olabilir. Onlarla bağ kurmak isteyen bir enerji var. Sanki aile bağları birazcık kopuk gibi. Bu görünürde çok bağlı gibi olabilir ama içte bunu hissetmemiş olabilir. Şimdi araba kartında, savaş arabasında, araba kartında şimdi mitolojik olarak da anlamları var biliyorsunuz. Bir hikayeyi anlatıyor, bize bir serüveni anlatıyor, bir kişinin hayat yolculuğunu anlatıyor. Şimdi bu noktada mitolojik olarak şöyle söyleyebilirim. Babasını arayan bir prens aslında. Babasıyla yüzleşmek isteyen bir prensi anlatır bize. Savaş arabası. Burada şunu söyleyebiliriz. Babaya karşı, babayla olan bazı durumlar olabilir. Burayı şifalandırma isteği içerisinde olabilir. Kılıç üçlüsü. Evet. Özellikle babasıyla ilgili diyelim, kadın olsun erkek olsun fark etmiyor. Babasıyla ilgili kalp kırıklıkları, o alamadığı sevgi, üzüntü, canını acıtan durumlarla ilgili şifa arıyor. Ve kendini ciddi şekilde yalnız hissediyor olabilir. Ama bu alanı değiştirip dönüştürmek isteği de içerisinde. Bunun içinde bir yolculuğa çıkacak savaş arabasıyla. Evet, onun hayatındaki enerjiler bu şekilde. Şimdi sizin enerjilerinize bakalım. Siz bugün hayatınızda neler yaşayabilirsiniz? Sizin için hangi enerjiler aktif? Kupa Kraliçesi. Yıldırımın ruhu. En zor zamanlarında düşen yıldırım seni hüsrana uğratıyor, şaşırtıyor. Çakan şimşekler olumsuz bir durumun habercisidir dedi. Şimdi öncelikle kupa kraliçesine baktığımızda kupalar bize duygularımızdan bahseder, bilinçaltımızdan bahseder aynı zamanda. Kupa kraliçesi sevgi dolu sihirli dönemlerden, kendini dinleme süreçlerinden ve sezgilere yönelme süreçlerinden bahseder. Şimdi bu noktada daha çok sıkıntılı bir süreçten evet geçiyorsunuz. Zor bir süreç olabilir sizin için. Bazı şeyler düşündüğünüz ya da istediğiniz gibi ilerlemiyor. Ve bu birazcık böyle sizi hem şaşırtıp hem de hayal kırıklığına uğratıyor olabilir. Sezgisel olarak bunları hissediyorsunuz aslında.
Çakan şimşekler olumsuz bir durumun habercisidir dedi. Burada biraz mesajı da var aslında. Şimdi kupa kraliçesi bizim, daha doğrusu kupalar bizim bilinçaltımızı yansıtır. Duygularımızı, o su temasıyla beraber su elementidir zaten. Bilinçaltı durumlarından bahseder. Aslında sistem diyor ki çakan şimşekler, daha önce yaşadığın şeyler ya da gelen mesajlar sana zaten olacakları gösterdi. Sen bunları zaten biliyordun. Ama işte bazıları burada oraya bakabilmiş, görebilmiş olabilir. Bazıları da oraya bakıp görememiş olabilir. Bakamamış, görememiş olabilir. Burada biraz yaşadığınız şeylerle ilgili bilinçaltı durumlarınıza bakmanız, her zaman söylediğimiz gibi hayatınızdaki kişilerin öylesine rastgele hayatınızda olmadığını fark etmeniz gerektiğiyle ilgili bir mesaj var. Birçoğunuz bunun farkındasınız. Ancak burada göremediğiniz bazı şeyler var. Belki de büyük resme bakamıyorsunuz ya da gördüğünüz şeyi kökteki olan durum olarak görüyorsunuz ama biraz daha alta indiğinizde belki daha farklı şeyler çıkacak. Görmek istemiyor olabilirsiniz. Bu tarz durumlarda da biraz zaman tanımak daha faydalı olabilir kendinize. Ama genel olarak yaşadığınız durumların daha önceden de sezdiğiniz, bildiğiniz ya da deneyimlediğiniz şeyler olduğunu söylüyor bize. Bugün enerjisinde de birazcık daha da bu durumlar ortada. Biraz sıkıntılı bir süreçte gibi hissettiriyor kartlar. Tecrübe etme, an beyan, bilinç, yeniden doğum ve iç ses. Bu aralar kendinizi duymaktan kaçıyor olabilirsiniz. Sezgilerinizi yok sayıyor olabilirsiniz. Bu bazen oluyor. Ya doğru kişi değil o der. Ya da bak işte seni aramıyor. Bak isteseydi arardı der. Ama diğer taraf der ki ya o seni işte manipüle ediyor. Dinleme onu der. Bazı gerçeklerle yüzleşmek istemeyebiliriz bazen. Herkes için tabii ki geçerli değil ama burada özellikle tecrübe ettiğiniz şeylerle ilgili farkına varmak istemediğiniz durumlar var. Yani birçok kez yaşadığınız şeyler var. Siz bunu görmek istemiyorsunuz. Sistem diyor ki ana dön. Farkına var. Ana dön ve andan keyif alacağın şeylere yönel. Burada çok net şunu söyleyebilirim. Sistemin bugünkü enerjiler size söylediği şey sen biliyorsun. Görmek istemiyorsun diyor. Kendi sesinize dönmeniz gerekiyor. Ruhunuzla tekrar iletişime geçmeniz gerekiyor. Birçoğunuz bunu yapıyor olabilir ama belki kırdığınız bir nokta var. Belki yüzleşmekten korktuğunuz bir nokta var. Buraya dönmeniz gerekiyor. Yeniden doğuşun sağlanması gerekiyor hayatınızda. Burası biraz önemli diyebilirim. Buraya dikkat etmenizde fayda var. Şimdi o zaman bugün sizinle ilgili bir mesaj alalım. Ortak. Bir tane daha alacağım. Esen her bir rüzgar yapraklarını dökebilir ama unutma ki dökülen her yaprak yeni açacak çiçeklerin başlangıcıdır. Karşına çıkan tüm sorunları bir rüzgar gibi gör. Onları selamla, onlara gülümse ve tekrarla. Ben yeniden çiçek açmaya hazırım. Geçtiğimiz hafta da sanırım bu kart gelmişti. Lütfen bunu tekrar söyleyin. Evet, hayatımda şu an bazı durumlar istediğim gibi gitmiyor olabilir ama biliyorum ki çok daha güzel kapılar açılacak. Bunun için bunu yaşıyorum diyebilirsiniz. Şimdi günün mesajına bakarsak eğer, şimdi sabır ve durgunluktan bahseden bir kart geldi. Şimdi burada daha çok şunu hissettirdi. Evet, sabrediyor olabilirsiniz. Biraz hareketsiz bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz ama sistem diyor ki hayır, ayağa kalkman gerekiyor. Durma zamanı değil. Burada şöyle harekete geçmen gerekiyor, kalkman gerekiyor derken farkına varman gerekiyor. Bazı şeyler senin enerjini düşürüyor, bazı şeyler harekete geçmeni engelliyor, bazı şeyler mutlu olmanı engelliyor. Bunlara izin vermemen gerekiyor. Sabretmek evet çok güzel bir kavram. Ama şimdi bu noktada
Bazen evet doğru zamanı beklemek için sabretmek gerekir ama bazen de kişi bilinçaltında harekete geçme korkusu olduğu için, yeniliklere kendini kapattığı için, hayatını değiştirip dönüştürmemek için, o güvenli alanda kalabilmek adına sabrettiğini düşündürebilir ya da sabretmesi gerektiğine dair bir düşünce oluşturabilir. Umarım burayı anlatabildim. Buradaki sizin durgunluğunuz, bu harekete geçmeme durumunuz, şu an yaşadığınız durumda gerçekten sabretmeniz gerektiği için mi yoksa harekete geçmekten korktuğunuz için mi? Buna dikkat etmenizde fayda var. Çünkü ciddi bir mesaj var burada. Mutsuzluk varsa, durgunluk varsa, kendinizi karamsar bir enerji içerisinde hissediyorsanız lütfen orada dönüp bakıp değiştirip dönüştürmeniz gereken alanları görün. Şu an ilişkinizde farklı sorunlar olabilir her birinizin. Bazılarınızın partner, bazılarınızın anlaşamamazlık, bazıları için maddiyat, aile, her şey olabilir burada baktığınızda. Ama önemli olan ben bu durumu neden hayatıma çekiyorum? Neden çektim? Ve burada neyi değiştirmeliyim? Buna odaklanmanız gerekiyor ve bunun dışında da neden mutlu değilim, mutlu bir ilişkiyi neden şu an yaşamıyorum? Bunun önündeki engeller ne? Bilinçaltımda demelisiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Açıklamalar kısmından da linke tıklayarak ücretsiz şifa grubumuza WhatsApp'tan dahil olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.